Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltılarınız, beş çaylarınız için çok kısa bir sürede hazır hale getirebileceğiniz nefis mayasız pişi tarifiyle geldim. Kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Ben sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. İlk olarak yoğurma kabına bir adet yumurtayı alıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı kadar yoğurdu ilave ediyorum. Ardından 1 su bardağı suyu ekleyelim. Kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü her zaman olduğu gibi 200 mililitre, yani klasik su bardaklarından. 1 silme tatlı kaşığı kadar da tuzu ekledikten sonra tüm bu malzemeleri güzelce karıştıralım. Karışım tamamen homojen hale gelsin. Sonrasında unu ve kabartma tozunu ekleyeceğiz. Ayrı bir kapta 5 su bardağı unu hazırlamıştım ben. Bir miktar unu ekledikten sonra üzerine bir paket hamur kabartma tozunu ekleyerek spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Biraz kıvam alıncaya kadar spatula ile karıştırmaya devam edeceğim. Sonrasında elimle yoğurma işlemine geçeceğim. Ben toplamda 5 su bardağı un hazırladım ama ortalama 4,5 su bardağı un kadarını kullandım. Biraz kıvam aldıktan sonra elimle yoğurma işlemine geçiyorum. Kesinlikle hamurum sert olmamalı. Bunun için kademeli bir şekilde, kontrollü bir şekilde unu ekliyorum. Sizler de aynı şekilde yapın. Çünkü unun kalitesine göre, markasına göre miktar değişkenlik gösterebilir. Hatta yumurtanın boyutuna göre, yoğurdun kıvamına göre miktar değişkenlik gösterebilir. Hamurun kıvamının nasıl olması gerektiğini hamuru yoğurduktan sonra sizlere yakından göstereceğim birazdan. Hamurum toparlandı. Hafif ele yapışan bir dokuda. Çok ele yapışmıyor ama yoğurmaya devam ettikçe elime biraz yapışıyor. Artık daha fazla un eklemiyorum ve birkaç dakika boyunca güzelce yoğurmaya devam ediyorum. Hamur toparlandıktan sonra birkaç dakika boyunca güzelce yoğurmanız oldukça önemli. Bu şekilde pişiniz çok daha güzel kabaracaktır. Piştiğinde puf puf olacaktır. Hamurumu yoğurma işlemi bittikten sonra üzerini kapatacağım. Bir 10 dakika kadar dinlendireceğim. Eğer vaktiniz sınırlıysa dinlendirmeden direkt şekil verme işlemine de geçebilirsiniz. Şöyle yapışmaması için altına ve üstüne çok az miktarda un serptim. Ve 10 dakika dinlenmeye aldım. 10 dakikanın sonunda artık şekil verme işlemine geçiyorum. Tezgahımı ve hamurumu biraz unluyorum. Çok fazla una bulamıyorum. Çok rahat bir şekilde açılan bir hamur oluyor zaten yumuşak olduğu için. Şöyle merdane ile açıyorum. Oklava kullanarak da açabilirsiniz. Çok fazla inceltmeyin. Eğer çok fazla inceltirseniz pişilerinizi kızartırken çok fazla kabaramayabilir. Kabarsa da çok ince olur iç kısmı da. Bu istediğimiz bir durum değil. Şöyle hafif kalınlıkta bırakıyorum. Dilerseniz bıçakla keserek de şekil verebilirsiniz. Ben böyle yuvarlaklar oluşturarak şekil vermeyi tercih ettim. Bardakla şekil verdim. Elinizde bu şekilde yuvarlak kesme aparatları varsa onunla da rahat bir şekilde şekil verebilirsiniz. Eğer benim gibi elinizde yoksa bardakla da rahat bir şekilde şekil verebileceğinizi belirtmek isterim. Artan hamuru da yine aynı şekilde beze haline getirerek tekrar açarak şekil verebilirsiniz. Fakat ben öyle yapmıyorum. Artan hamurları bıçakla kesiyorum. Ve onları kızarttıktan sonra çok farklı şekiller oluşuyor. Aslında bizim için kahvaltıda da bir eğlence kaynağı oluyor. Birazdan piştikten sonra göreceksiniz sizler de. Bunları böyle farklı şekillere benzetiyoruz. Bu neye benziyor muhabbeti oluyor. Bizim için kahvaltı daha da eğlenceli geçiyor. Sizlere de eğer çocuklarınız varsa bu şekilde yapmanızı öneririm kesinlikle. Genellikle hayvanlara benzetiyoruz, dinozorlara benzetiyoruz olan şekilleri. Oluşturduğum yuvarlakların da ortasını şöyle tahta kaşık yardımıyla delik açıyorum. Çok az da elimle genişletiyorum. Böylelikle çok daha orantılı bir şekilde kabarıyor pişi. Geniş bir tavada pişileri kızartacağım. 30 santim çapındaki tavama bol miktarda sıvı yağ aldım ve kızdırdım.
Böylelikle 2 seferde pişilerin tamamını kızartmış oluyorum. Geniş tavada yaptığımda kızartma işlemini. Yağın tamamen kızdığından emin olduktan sonra pişileri tavaya alıyorum. Ocağınız kesinlikle kısık ateşte olmasın. Eğer ocağınız kısık ateşte olursa yağ çekecektir çünkü. Eğer çok harlı ateşte olursa da dışı çok hızlı pişer, içi çiğ kalabilir. Bu da istediğimiz bir durum değil. Ne tam olarak harlı ateşte ne de kısık ateşte olsun, orta derecede bir ateşte pişirin pişilerinizi. Çok kısa sürede zaten bu şekilde kabaracaktır balon gibi. Alt kısmı tamamen kızardıktan sonra ters çevirerek diğer taraflarını da pişirebiliriz. Benim en garanti pişi tariflerimden biridir bu. Özellikle pazar kahvaltılarında bizim klasiğimizdir, ritüelimizdir. Genelde olağanüstü bir durum olmadığı müddetçe pazar kahvaltılarımızda pişi yaparız. Bu tarifte gerçekten çok beğendiğim pişi tariflerinden biri. Farklı pişi tarifleri sayfamda mevcut. Hamur işi tarifleri kategorisinde bulabilirsiniz tariflerime. Kahvaltılık tarifler kategorisinde de mevcut. Alt kısımları çok güzel bir şekilde kızardı. Ve gördüğünüz gibi ortasına açtığım delik sayesinde her yeri eşit bir şekilde kızarıyor. Bu da önemli püf noktalardan biri. Çevirince bu kısım üst kısma göre daha hızlı pişiyor. Ve sonrasında havlu kağıt serdiğim servis tabağına alıyorum ki çok az miktarda o içerisine hapsolmuş yağ da kağıt havlu çekiyor. Zaten yağ çeken bir pişi değil. Yapınca sizler de göreceksiniz. Dış kısmında kalan çok az miktardaki yağ da havlu kağıda geçecektir. Diğer şekilleri de bu şekilde kızarttığımda gördüğünüz gibi çok farklı objelere, hayvanlara benzetmek mümkün. Gerçekten hani biz yetişkinler de bu şekilde bunları tahmin ederken çok keyif alıyoruz kahvaltıda. Yani tekrardan beze haline getirip yuvarlak yapmaktansa bu şekilde pişirmenizi öneririm. Şimdi sizlere son halini göstereceğim. Yakından iç kısmını göstereceğim. Görüntüsü gibi lezzette inanın tek kelimeyle harika oluyor. Puf puf yumuşacık oluyor. Çay demleninceye kadar da hazır hale geliyor gördüğünüz gibi. Ben denediğiniz takdirde çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Şöyle diğer yaptığım pişileri de göstermek istiyorum şekilleri yakından. Zürafaya benzeyen var, dinozora benzeyen var, rakamlara benzeyen var. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun tekrardan. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.